Alfa Romeo 4C ile birlikte İzmit Körfez pistindeyiz. 4C çok özel bir otomobil çünkü bu aracın altyapısında Ferrari'nin imzası var. Yani ne kadar iddialı bir araç olduğunu sırf bu kelimeden bile anlayabilirsiniz. Alfa Romeo bu araçtan senede sadece 1000 tane üretiyor ve ülkemizde bu araca sahip olabilecek şanslı kişi sayısı da bu sene içinde sadece 7. Bu çok özel araçla ilgili anlatacak çok fazla konu var. Fakat ne kadarına değinebilirim bilmiyorum. Çünkü Ağustos sıcağında bu alev alev yanan pistte, bu alev alev yanan araçla birkaç tane tur atacağım ve izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Fakat sürüşe geçmeden önce her zaman olduğu gibi 4C'nin de tasarımından çok kısa da olsa size bahsedeyim. Bir kere bu aracın boyu 4 metreden kısa ve yüksekliği de 118 santim. Yani bakın aracın yanında durduğum zaman bile ne kadar alçak olduğunu, sürücünün ne kadar altta oturacağını tahmin ediyorsunuzdur. Aracın önüne baktığımız zaman Alfa Romeo'nun alışık olduğumuz bu üçgen logosu burada çok net bir şekilde kendini belli ediyor. Farlar çok özel bir tasarım. Burada tamamen karbon fiber malzemeden üretilmiş farklı tasarıma sahip farları görüyorsunuz. Ve bu üçgenden başlayarak kaput boyunca devam eden ve otomobilin arkasına doğru tekrar kıvrım oluşturarak çok geniş bir çamurluk haline dönen bu çizgi 4C'nin profilden bakıldığında da son derece estetik görünmesini sağlıyor. Ben açıkçası aracı ilk gördüğüm andan beri böyle çok tatlı, çok seksi, tam bir oyuncağa benzer bir araçmış gibi görüyorum. Aracın üstünde 18 inçlik Alfa Romeo'nun bu eski modellerinde bile kullandığı bu yuvarlak formlarına sahip jantlar kullanılıyor ki kesinlikle bu da hem geçmişe bir gönderme yapıyor hem de 4C'nin kesinlikle çok seksi durmasını sağlıyor. Aracın arkasına doğru geçtiğimiz zaman burada bir hava girişi görüyorsunuz. Çünkü bu araçta motor tahmin ettiğinizin aksine ön tarafta değil arkaya yerleştirilmiş vaziyette ve bu turbo beslemeli motorun intercoolerlarını soğutmak için buradan hava girişlerine ihtiyaç duyulmuş. 4C'nin arkası da en az önü kadar sportif ve dikkat çekici görünüyor. Çünkü burada iki tane kocaman yuvarlak halkadan oluşan stop lambalarına yer verilmiş. Cam burada daralarak geliyor ve burada tekrar bir kıvrım yaparak spoiler formuna ulaşıyor. Ayrıca iki tane egzoz çıkışı ve siyah renkli tercih edilen difüzör neticesinde de aracın gücü hakkında çok fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz burada bagajdaki yükleme hacminden bahsederim ama şu anda hem ondan bahsedeceğim hem de motoru size göstermiş olacağım. Bu normalde ağırlıktan kazanç sağlamak adına burada bir amortisör kullanılmamış ve çubukla bunu tutturuyorsunuz. Ama çok önemli değil. Bunu dert edeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü burada çok iddialı bir tane motor var. Bu motor daha önce Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde modelinde kullanılan 1750 cc'lik yani 1.8 diye adlandırılan turbo beslemeli ünite. Motorla ilgili detaylara birazdan geleceğim ama bunun burada arkaya, daha doğrusu otomobilin ortasına yerleştirilmiş olduğunu ve aracın arkadan itişli olduğunu söylemem şimdilik yeterli. Buraya bakacak olursak burada ufak bir yükleme hacmi sunuluyor. Yani buraya aslında ancak kabin boyunda bir valiz sığdırabilirsiniz veya ufak spora giderkenki çantanızı veya market alışverişinden aldığınız torbalarınızı koyabilirsiniz. Hikaye kısmı bence bu kadar yeter çünkü 4C'de bu pistte benim direksiyon başına geçmemi bekliyor. Ben de 4C'nin direksiyonuna geçiyorum ve yola çıkmak için bu Ferrari'den alınmış şu farklı tasarıma sahip olan kokpitte marşa basıyorum. Birinci vitese alıyorum ve yola çıkıyorum. Evet, 4C ile piste çıkıyoruz. Şimdi önce pistte hızlı turlar atmadan önce kısaca 4C'nin özelliklerinden yine size bahsedeyim. Bu aracın kaputunun altında, yani aslına bakarsanız bagaj kapağının altında 1.8 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Bu motor tam 240 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu değerler size rakamsal olarak çok yüksek gelmeyebilir ama
burada önemli olan otomobilin kilosunun çok düşük olması. Yani bu araç tam 890 kilo ağırlığında, fakat bu araç ülkemize klima opsiyonu ile birlikte geldiği için kilosu biraz daha artmış vaziyette. Yani bunu 950 kilolar civarında düşünebilirsiniz. Fakat yine de 240 beygirlik bir güç 950 kiloluk bir gövde ile bir araya geldiği zaman çok dinamik bir otomobil ortaya çıkıyor kesinlikle. En başta size Ferrari mühendislerinin bu otomobile el attığını söylemiştim. Peki onlar ne yaptılar? Ondan kısaca bahsedeyim. Bu araçta monokok diye adlandırabileceğimiz karbon fiber bir şasi var. Yani bu görmüş olduğunuz, şu anda bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz ama aracın şasisi karbon fiberden ve tek parça halinde. Yani bu otomobilin hem çok rigid olmasını sağlıyor, hem çok hafif olmasını sağlıyor, hem de çok dinamik olmasını sağlıyor. İçiyle ilgili çok fazla bir şey söylemeyi düşünmüyorum. Çünkü bu bölüm Ferrari'yi andıran bir parça olsa da sonuçta bu araçta çok fazla kalite unsurundan bahsetmek söz konusu değil. Bu araç tamamen sürücü otomobili diye adlandırabileceğimiz bir otomobil. Yine de kumandalar kolay bir şekilde kullanılıyor. Elinizin altında klima kumandaları var. Burada sonradan takılmış gibi gözüken fakat fabrika çıkışı olan bir tane müzik sistemi düğmesi var ve vites seçimlerini de yine Ferrari modellerinde olduğu gibi buradaki konsoldan yapıyorsunuz. Önünüzde tamamen dijital ve çok şık bir gösterge tablosu var ve buradan hem hızınızı hem de devir saatini çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Evet, artık bu kadar detay yeter diyorsanız ben şu anda aracı manuel moda getiriyorum ve start finish düzlüğünde gazlamaya başlıyorum. Bir kere size şunu söyleyeyim. Turbo beslemeli motor tam arkanızda o kadar güzel sesler çıkarıyor ki, yani gazın üstüne oturduğunuz anlarda o emiş sesini ve ıslığı çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim, yola çok iyi bir şekilde tutunuyor araç. Çünkü aks mesafesi çok kısa. Yani 2.4 metrelik bir uzunluğa sahip olduğu için otomobille drift yapmak inanın çok kolay değil. Yani otomobilin dengesini bozsanız bile kesinlikle arkasını bırakmıyor kolay kolay. Ve vites değiştirirken de hemen arkanızda sizi böyle tekmeliyormuş gibi bir efekt yapıyor olması da gerçekten sizi kışkırtıyor. Sade hızlanma konusu da değil. Bakın şu anda 170 km/saat'te hızla fren yapıyorum ve 100'e düştük. Bu virajı geçiyoruz. Emiş sesi inanılmaz. Yani o turbonun ıslığına gerçekten bayılıyorsunuz otomobili kullanırken. Burada meşhur Pirelli virajını dönüyoruz. Bakın burada bile kesinlikle arkasını bırakmıyor. Ve tekmeliyor sizi. Açıkçası ben 4C'yi kullanmaktan çok keyif aldım. Bu araca sahip olabilecek kişi sayısı kesinlikle çok değil. Ama eğer bu tip bir otomobile meraklıysanız, yani sonuçta bir Cayman alabilirsiniz. Bir Porsche bayisine gidip Cayman'ı istediğiniz zaman alabilirsiniz. Ama bu otomobile sahip olmak kesinlikle şanslı olmanızı gerektiriyor. Bu araçta diğer Alfa Romeo modellerinde olduğu gibi DNA sistemi standart olarak sunuluyor. Fakat ek olarak bu araçta dinamik modu seçtikten sonra bu düğmeyi ileriye ittiğiniz zaman araç race, yani yarış moduna geçiyor. Ve bu anda da otomobil daha agresif bir hale kavuşmuş oluyor ve elektronik stabilite programı da devreden çıkıyor. Ama bunlara ek olarak bir de launch kontrol sistemi devreye girmiş oluyor. Ben şu anda start finish düzlüğünde launch kontrolle bir kalkış yapacağım. Bakalım gerçekten 100 km/saat'te hıza 4,5 saniyede çıkabiliyor mu? Onu aşağıdaki rakamlardan takip edebilirsiniz. Şu anda sol ayağım frende, sağ ayağımla gaza oturup kalkışı yapıyorum. Hadi başlayalım. %100. Takip edebildiniz mi? Kaç saniye oldu acaba? Frenler de kesinlikle iyi. Gövde hafif olduğu zaman otomobilin ivmelenmesi gerçekten sizi etkiliyor.
Oh! 4C'yi kullanmak gerçekten çok keyifli. Ne kadar keyif aldığımı zaten videoyu izlerken görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Fakat işin sonuç olarak bir de fiyat kısmı var belirtmem gereken. Sonuçta bu kadar güzel, bu kadar dikkat çekici, bu kadar keyifli sürüş özellikleri olan bir otomobilin kesinlikle bir bedeli var. Bu araç ülkemizde 130 bin euro seviyesinde bir fiyatla satılıyor. Yani bunu TL'ye çevirdiğimiz zaman 429 bin TL olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle az bir rakam değil ama eğer bu kadar özel bir otomobil kullanmak istiyorsanız kesinlikle Alfa Romeo 4C'yi mercek altına almanızı öneririm. Görüşmek üzere.